Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda bir WordPress eklentisi tanıtacağım. Hatta topluluk sayfasında da paylaştım YouTube'da bir zaman çizelgesi oluşturacağız sitemizde. Ben bunu emlak sayfamızda yapacağım. Biliyorsunuz bir emlak sayfamız var, orada paylaşacağım. Emlak sitemizin gelişimiyle ilgili bir çizelge oluşturacağım, zaman çizelgesi oluşturacağım. Peki zaman çizelgesini neden oluşturmamız lazım? Yani oluşturmak gerekir mi diye sorduğumuzda şöyle bir şey var. Ya bence eğer kurumsal bir site olmak istiyorsak biraz da böyle insanlara yani ziyaretçilere özellikle de bir güvenilirlik, bir şeffaflık sağlamak istiyorsak zaman çizelgelerinde gelişiminizle ilgili yani sitenizin gelişimiyle ilgili bilgileri paylaşabilirsiniz. Belli dönem işte artık tarihlerde yaptığınız başarılar, işte gelişimleri burada belirtebilirsiniz resimlerle ve yazılarla. Ya da yapmış olduğunuz projeler varsa bu projelerin sürecini anlatabileceğiniz bir zaman çizelgesi olabilir. İnsanlar bunları takip edebilir. Ben şahsen girdiğim internet sitelerinde, kurumsal sitelerde, büyük sitelerde projelerin mesela zaman çizelgelerini takip ederim. İşte şu tarihte şu olmuş, bu tarihte şuna varılmış bilmem ne filan işte hani. Bu şekilde. Ekleseniz de olur, eklemeseniz de olur gerçi de. Ama eklenirse özellikle de hakkımızda olan kısma, mesela biz şimdi emlak sayfamızda yapacağız bunu. Hakkımızda olan kısma böyle güzel bir zaman çizelgesi oluşturup sitemizle ilgili, projemizle ilgili bilgi vereceğiz. Geliştiricinin WordPress sayfasına gidelim bakalım. Ondan sonra da bir fiyatına bakarız. Artı demo işte. Demoda yaptığım çalışmalara bir bakalım. Hoşunuza giderse de eklentiyi kurarsınız tabii ki. Neden olmasın diyorum ve hadi hemen geçelim. Sitemize kuracağımız eklenti bu arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress İngilizce sayfası işte. Türkçe hemen bakalım. Bu da Türkçe kısmı. Harika zaman çizelgesi. Yatay ve dikey zaman çizelgesi demiş. Yani zaman çizelgesini yatay ve dikey olarak da gösterebiliyorsunuz arkadaşlar ama dikey olarak daha güzel duruyor diyebilirim size. Gerçi görürsünüz. Siz de deneyip test edebilirsiniz. Bu sayfaların linklerini arkadaşlar videonun açıklama kısmına ekliyorum zaten. Sürekli de yazıyorum zaten, yapıyorum. Oradan da lütfen girin. Geliştiricinin sayfasına bir bakın, inceleyin. Ofisiyel resmi sayfasına gidip fiyatlarına bir bakalım arkadaşlar şimdi. Bir site fiyatı normal şekliyle böyle alırsanız işte $30'dan başlıyor. Şimdi eklentide şöyle bir şey var. Kısa kodlu arkadaş bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Kısa kod oluşturuyor size. Burada böyle paylaşabiliyorsunuz. WordPress'in varsayılan Gutenberg blokuyla da bu şekilde zaten paylaşabiliyorsunuz. Bunları tabii siz değiştiriyorsunuz. Yazılarını falan işte siz yapacaksınız. Bir de Elementor'la yapılan kısmı var. Hemen sayfamıza uyarımızı yapıyoruz. Uyarımızı yaptıktan sonra da eklentinin kurulumuna geçelim. Emlak sayfamızda da testini yapalım arkadaşlar. Uyarımızı yaptıktan sonra. Hadi bakalım. Emlak sayfamızda biliyorsunuz arkadaşlar, bu da sektör videolarımızda yaptığımız bir sayfaydı, bir çalışmaydı. Bir emlak sitesi oluşturmuştuk. Bununla ilgili yukarıda karta koyacağım arkadaşlar. Karttan videoya ulaşabilirsiniz. Sıfırdan bir emlak sitesi oluşturduk. Ücretsiz versiyon, bakın ücretsiz eklenti ve ücretsiz tema ile yaptık bunu. Güzel, gayet başarılı bir çalışma oldu. Bu videoyu da seyretmenizi tavsiye ederim. Eğer emlak işleri böyle web siteleri yapıyorsanız da tavsiye ederim. Bu sayfa üzerinde yapacağız. Sayfamızda hakkımızda kısmı yok. Oraya ekleyeceğim ben tabii ki. Şimdi ana menüde böyle hakkımızda iletişim, onları yapmamıştık. Hem menü kısmını oluşturacağım hem de hakkımızda olan kısma ekleyeceğiz. Gelelim kontrol panelimize. Kontrol panelindeyiz. Ne yapıyoruz? Eklentilere geliyorum ve yeni eklenti ekle diyorum. Hemen eklentimizi kuralım. Şimdi eklentiyi arattığınızda bakın arkadaşlar, ana eklenti olarak, ana eklenti değil miyim de yani eklenti bu aslında. Elementor içinde gene bir eklenti var. Artı Gutenberg içinde var. Şimdi niye ayrı ayrı eklentiler var tabii ki aklınıza gelebilir. Ben şöyle yapacağım. İlk önce ana eklentiyi kuracağım arkadaşlar. Ana eklentiyi kurmazsanız bakın burada ben onu fark ettim. Ana eklentiyi kurmadığınızda Elementor ve Gutenberg'de yalnızca varsayılan olarak şablonu alabiliyorsunuz. Ama yani sizin böyle düzenlemeniz lazım. O şablonun üzerinde düzenlemeniz lazım. Oluşturduğu şablon. Ama ana eklentiyi kurduğunuzda siz kendiniz mesela bir kısım gelecek, zaten göstereceğim şimdi orada. Oradan mesela ekleyebilirsiniz, tarihlerinizi yazıyorsunuz, işte artık açıklamalarınızı, resimlerinizi ekliyorsunuz. Kısa kodla da bunu sayfada paylaşabiliyorsunuz. Ne demek istediğimi şimdi anlatacağım size. Eklentiyi ilk önce kuracağım. Ana eklentiyi bir kuralım. Şunu bir kuralım ilk önce ve etkinleştirelim. Eklenti kuruldu. Şimdi Elementor'la çalışıyorsanız Elementor dediğim gibi eklentisini de kurabilirsiniz. Ya da Gutenberg blok yapıcıyla da onun eklentisi de var, onu da kurabilirsiniz. Şimdi eklenti bu tarafta, bakın kontrol panelinde sol tarafında geldi. Üstüne bastığınızda kontrol panelinin işte bizi karşılayan kısmı bu. Burada Elementor'la işte diyor ekleyin falan diyor. Şunu kapatalım. Ana eklentimiz bu mesela, bakın dediğim gibi. Burada ücretsiz olarak Elementor ve Gutenberg eklentileri de var.
Şimdi normalde bunu kurduğunuz zaman Gutenberg'e eklenti gelmedi mi diye düşünebilirsiniz. Bakın şimdi hemen bunun da basit bir örneği var. Hemen sağlaması var hatta. Sayfalar kısmına gireceğim. Tüm sayfalar, hatta yeni sayfa ekle diyecektik. Neyse. Yeni bir sayfa ekle diyorum. Oraya normal işte bir şey diyelim. Ne diyelim? Hikaye diyelim mesela. Hikayemiz diyelim. Tamam. Geldik. Buraya eklentinin ismini yazıyorum. Bakın şimdi shortcode ve bloku var zaten arkadaşlar. WordPress blokta bakın bu şekilde bastığınız zaman böyle hazır şablonu geliyor. Burada yalnızca işte resmi değiştireceksiniz. Yazıyı, tarihi falan bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada aslında ben bu hazır şablonları pek beğenmedim ama siz isterseniz yani bunu da kullanabilirsiniz. Ben shortcode'da yapılan kısmı beğendim ama shortcode'da yapmak için de tekrar shortcode kısmında bakın şimdi. Burada da shortcode'u otomatikman zaten oluşturuyor. Yayınla diyorum. Yayınladık. Sayfayı bir görüntülesin bize de. Bakın şu an shortcode'da herhangi bir şey yok. Neden? Neden yok? Arkadaşlar başlangıç sayfasına geliyoruz. Eklentimize geliyoruz. Bu arada eklentinin dil dosyaları var. Yaptım arkadaşlar, çevirdim. Bilmiyorum, bir hata var herhalde ya da bir sıkıntı var. Eklenti çevrilmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani geliştirici sisteme de Loco'nun da klasörlerine yükledim. Bir türlü değişmedi, çevrilmedi. Bilemiyorum neden. Burada bir hikaye oluşturmamız lazım. İşte sitemizin, projemizin neyse bir hikayesini oluşturmamız lazım. O yüzden de Gutenberg'i de dediğim gibi eğer bu eklentiyi yüklemeseniz de bakın yüklemeseniz de Gutenberg ya da sırf Elementor olarak yüklerseniz de gene kullanabiliyorsunuz ama hikayelerinizi bu şekilde buradan oluşturamazsınız. Yani bu ana eklentiyi eklemezseniz buradan oluşturamazsınız. Onu demek istiyorum. Yani arada biraz kafa karışıklığıymış varmış gibi oluyor. Yani ana eklentinin içinde Gutenberg blok eklentisi de var aslında. Ama ayrıyeten Gutenberg de var. Yani Gutenberg kullanmayanlar için mi diyeyim artık ya da farklı bir eklenti ne bileyim artık bir şey kullananlar için ayrıyeten yapılmış da olabilir. Uzun lafın kısası. Şimdi bunu göstermiş oldum en azından. Ne yapalım? Artık şeye bir geçelim. Hikayemizi oluşturmaya başlayalım. Ben örnek olarak bir hikaye zaten oluşturdum. Şablonum var zaten. Oradan çekeceğiz. Oradan yazarız. Şimdi gelelim sayfalara. Tabii ben hakkımızda olan kısmını yapacağım için sayfalara geldim. Sıfırdan bir sayfaya da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hakkımızda isterseniz başka bir isim yazarsınız. Projelerim işte ne bileyim hikayemiz falan dersiniz. Ben hakkımızda hem hakkımızda sayfasını düzenleyeceğim hem de orada paylaşacağım. Düzenle diyorum ve sayfamıza geldik. Şimdi Elementor ile düzenleyin. Elementor ile oluşturulmuş bir sayfa arkadaşlar bu. O yüzden de aslında Elementor eklentisini yüklemem lazım benim. Sayfa biliyorsunuz hiç bununla buraları düzeltmemiştim. Burada paylaşacağım arkadaşlar. Yazıları falan artık onları da düzeltilir falan ama şu alana şunu kaldıracağım. Bu alana ekleyebiliriz mesela. Şimdi Elementor tabii ki burada yok. Kısa kodu buraya direkt yapıştırabilirim mesela. O şekilde de kullanabilirim. Önce bir hikayelerimizi bir oluşturalım da. Sayfayı görüntüle. Tamam. Bu şekilde kalsın. Şimdi başlangıca bir geçelim şöyle. Hikayelerimizi oluşturmaya başlayalım. Ne yapıyoruz? Tabii hikayelerimizi oluşturmadan önce şu menü kısmına da bir bakalım. Tabii ki. Kontrol panelinde dediğim gibi bu şekilde bakın. Buradan da direkt bastığınız zaman eklentileri kurabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Gutenberg'e gerek yok. Ben Elementor'la yapacağım. Install dediğimde Elementor eklentisi de kurulmuş olacak. Cool Time Stories, yani hikayelerimizi burada yazacağız. Yeni hikaye ekle dediğim yer burası. Zaten buna bastığınız zaman yeni ekle direkt o kısma geçiyor. Buradan hikayelerimiz işte artık ücretsiz sürümünde tabii ki kısıtlı olduğu için bu kısımları bakın kırmızı ile işaretli olanları zaten kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ama ücretsiz kısmında yetiyor bize zaten. Timeline settings'e yani ayarlarına bir bakalım. Ayarlarında da burada da çok fazla yapacağımız bir şey yok aslında. Dediğim gibi basit bir eklenti. İsterseniz oluşturduğunuz hikayeye bir başlık verebilirsiniz. Hikayemiz diyebilirsiniz. Ne bileyim hakkımızda diyebilirsiniz. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. İsterseniz de yazmayın yani. Hikayelerinizin uzunluğu bakın ne kadar uzunlukta olabilir? 50 kelime, 100 kelime, 20 kelime, 25 kelime onu siz ayarlayabilirsiniz. Eğer hikayelerinize bağlantıda ne bileyim hepsini okumasını istiyorsanız ben istemiyorum. Kısa çünkü önemli alanları yazacağım için komple bir şey yazmayacağım ben oraya. Önemli alanları da blog tarzında bir şey yaparsanız zaten bir sayfa yaparsınız, blog yazarsınız. Orada zaten paylaşırsınız. Hani uzun diye bir şeyse. Bizim için önemli olan belli tarihlerde yapmış olduğumuz başlıklar. Yani o kısa şeyleri paylaşacağız. Ondan sonra buna hayır dedik. Evet sene şeyi olsun tabii ki hangi tarihte ne olduğunu. Bu da bakın şey diyor ilk başlangıç sağdan mı olsun soldan mı olsun diyor soruyor bize. Sağdan olsun dedik. Onu böyle kaydettik. Burada
Renklerini ayarlayabilirsiniz. Stilini, eğer CSS'te bilginiz varsa CSS ile de oynayabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz tabii ki. Yazı karakterlerini oradan istediğiniz yazı karakterlerinin büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Burada da ücretli ile ücretsiz arasındaki farkları gösteriyor arkadaşlar. Size yeni hikaye ekleyelim. Yani ilk hikayemiz. Emlak, hatta şöyle yapalım. Baştan yani ekleyelim mi? Ekleyelim. Geleceğim, bir başlık ekleyeceğim. Şunu. Emlak sitemizin yolculuğu diye bir başlığımız olsun. Ondan sonra yeni hikaye eklemeye geçelim. Kuruluş hikayemiz dedik şöyle. Ben bunları hızlıca bir tanesini yapayım. Ondan sonraları diğerlerini hızlı yapacağım arkadaşlar. Hızlıca geçeyim, yoksa uzun süre. Hemen başlığımı yazıyorum. Kuruluş hikayemiz. Açıklama kısmına da şöyle şunları alıp kopyalayayım. Şöyle kuruluş hikayemizi bir açıklama yazdık. Tarihimizi veriyoruz. Tarihimiz ne demişim ben? 2023 demişim mesela. 1 Ocak 2023. Tamam. İkon ekle dediğinizde bakın burada bir sürü ikon var. Kullanabileceğiniz bir ikon. Şöyle bir bayrak alayım ben de. Resmi de büyük ve küçük olarak da isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. O da güzel arkadaşlar. Eğer yani zaman çizelgesi için bir resimde ayarlayabilirsiniz. Belli standartlarda bir resim ayarlayabilirsiniz. Ben küçük olarak göstersin diyorum. Çok fazla büyük bir resme gerek yok. Bunları bir şey yapamıyorsunuz. Bunlar ücretli sürümde olan kısımlar tabii ki. Geldik öne çıkan işte bir resim ayarlayalım. Hemen şuraya şu logoyu alacağım mesela. 250 demiş, tamam. Öne çıkan görsel olarak ayarlasın. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Yayınla diyorum. Tarihi yaptık. Hem de bunu yaptık, tamam. Yine hemen ikinciye geçip birkaç tane 5-6 tane yapacağım ki böyle zaman çizelgelerimiz dolu olsun. Göze hoş gelsin diyorum. Buraları tabii ki hızlı olarak geçeceğim arkadaşlar. 7 tane hikaye ekledim arkadaşlar. İkonları tabii kafadan salladım, anladım. Resimleri de öyle, işte fazla uzatmamak için. 7 tane hikayemiz var. Bakın tarihler 2023'ün, 2024'ün. Şimdi sayfaya bir bakalım arkadaşlar. Bir gidelim bakalım ne oldu ne etti. Tabii burada bir şey yok da hemen Elementor'la düzenle dediğimizde bize ne lazım? Shortcode lazım tabii ki. Elementor'la düzenle diyorum şimdi. Shortcode'u nerede bulacağız? Şimdi sayfalarında, geliştiricinin sayfasında bir shortcode veriyor zaten. Bakın. Bu var. Bunu ben kurdum. Yaptığımda hata verdi ama bir daha deneyeceğim. Geldim şu alana, nereye? Şu alana mı? Ya şuraya bir tane shortcode ekleyelim mesela. Kısa kod ekleyelim. Geldik, attık. Kısa kodumuz hazır. Bakalım. Evet, bu şekilde verdi bize ama burada tabii bazı şeyleri değiştireceksiniz. Bu şekilde yok, benim hoşuma gitmedi. O yüzden de ne yapacağım? Geleceğim. Elementor'la olan kısımda şunu bir yükleyelim bakalım arkadaşlar. Normalde shortcode'u nereden bulacağım? Ben de onu ilk merak etmiştim. Peki diyecek, sayfada shortcode'umu nerede kullanacağız? Çünkü buradaki sayfada verdiğinde arkadaşlar yer değiştirmeniz lazım. Normalde verdikleri, paylaştıkları yani şu shortcode'la çıkmıyor. İstediğiniz gibi bir çizelge çıkmadı. Neyse, eklendi mi? Bunu aktifleştirelim. Tamamdır. Bunu bir yenileyelim. Güncelle diyorum. Elementor'la olan kısmı yaptığınızda ve böyle bu şekilde, biz böyle istemiyoruz tabii ki. Hatta şöyle yapalım. Sayfayı görüntülesin bize. Böyle yok. Bu şekilde hiç güzel değil. Bize shortcut lazım şimdi. Shortcut'u nereden bulacağız? Shortcut'u da şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi. Tekrar sayfalar kısmına geldim. Tüm sayfalar. Videonun başında bir oluşturmuştuk ya arkadaşlar mesela. Neydi? Hemen onu bulalım, bir sayfayı. Hikayemiz demiştik. Onu bir bulalım. Bakın şimdi. Shortcut kısmı. Hatta şunu da bir görüntülesin bakalım. Bakın. Aynen bu. İşte bu şekilde arkadaşlar. 2023, 2024. 2023'te işte kuruluşumuz bu şekilde. Şimdi bunu ben hemen bir alayım. Yani dediğim gibi hakkımızda değil de farklı da mesela yapabilirsiniz arkadaşlar, değiştirebilirsiniz. Kodlamadan önce de bakın şimdi short kodda biraz değişiklik yapacağım. Onu bir kaldıracağım. Şunu bir kaldıralım ilk önce. Tamam. Şimdi dikey, evet, yatay mesela gösterebiliriz.
tek sayfada gösterebiliriz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane desin de şekli buymuş. 20 tane diyordu, 5 diyordu. Evet, onu da gördük. Komple yazıları gösterebilirsiniz ya da bir özet gösterebilirsiniz. Sayfada kaç tane göstersin mesela, o var ama biz tek sayfada yapacağız zaten. Slideshow demiş. Tamam, yatay bu şekilde olsun. Buradan demolara gidiyor zaten. Buralarda bir şey yok. Geçtik. Burada sıralamayı bu şekilde kalsın yine. İkonları kullansın. Çünkü orada ikon seçmiştik. Normalde yoksa öteki türlü nokta şeklinde oluyor. Başka ne var? Özellik. Başka bir şey yok mu ya? Dikey olarak seçtim. Ondan sonra stilinde bu şekilde. Buradan mesela clean dediğinizde temizliyor ama buradan da artık nasıl değiştiren, şurada değiştirmesi için default diyor mesela. Ama bak burada da değiştiremiyorsunuz ki, anlamadığım şey. Clean dediğinizde bakın müdahale edemiyoruz. Tamam, default olarak kalsın. Özet olsun. Tamam. Başka bir şey var mı? 10 tane 10 tane tamam. Geçtik. Gelişmiş kısmına bakalım. Tarih işte nasıl olacak diye bu şekilde ikon kullanın. Animasyon evet. Aşağı işte indikçe gelsin, yani dolsun. Aşağıdan yukarı doğru gelsin böyle. Bu şekilde bu kısa kodu kullanabiliriz. Şunu bir kopyalayalım. Aldım. Elementor'lu olan sayfamıza bir gidelim şimdi şuraya. Şu kısa kodumuzu ekleyeceğiz de şunu bir silelim de. Evet. Şuraya bir ekleyelim bakalım. Evet. İkonumuz geldi. Bu şekilde. Tamam, oldu mu? Oldu. Bakalım sayfamızda şimdi. Evet, ikonlarımız geldi. Şöyle bakın. Aşağı doğru indiğinizde aynen böyle bir animasyonlu. Öyle bu şekilde aşağı doğru inersiniz. Kısa kodla bunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hakkımızda şöyle silelim. 3. sayfaya gelmiş. Hakkımızda dedik. Evet, böyle bir zaman çizelgesi güzel duruyor bence. Göze hoş geliyor. Resimleri tabii onu dediğim gibi ayarlamanız lazım. Biraz daha ya da yazıları biraz daha kısaltabiliriz, içerikleri falan. Biraz daha şey olabilir. Böyle gösterebiliriz. Şimdi burada bu şekilde. Şimdi Elementor eklentisiyle de bakın arkadaşlar, şimdi onu da göstereyim de. Evet, Elementor eklentisi buraya story time. Bu şekilde gelmiş. Şöyle attığınızda bakın. Buradan eklentiyi bu şekilde açıyor. Buradan da mesela bunu da ekleyebilirsiniz. Resmini aynı Elementor'la nasıl çalışıyorsanız değiştirebilirsiniz. Mesela görsel seçim. Şuradan bir tane görseli ekledim mesela. Böyle bu şekilde. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa. Yani ismini değiştirmek istiyorsanız işte burada yazın. Öyle değiştirebilirsiniz. Atıyorum örnek. Tarihini falan. Yani Elementor'da da bu şekilde seçenekler size verebiliyor arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Hazır şablon gibi mesela. Eklemek istediğinizde de ne yapıyorsunuz? Öğe ekle diyorsunuz. Buraya işte dolduruyorsunuz. Aynen şunlara bakarak zaten belli kısımları kullanabiliyorsunuz. Belli kısımlarda zaten ücretli kısmında kullanamıyorsunuz. Bakın. İşte fontu kullanabilirsiniz. O bu. Bu şekilde. Elementor eklentisi uzantısı da bu şekilde çalışıyor. Aynı Gutenberg blok eklentisi gibi arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa, isterseniz o şekilde bir shortcut oluşturup bu şekilde, bence bana sorarsanız bu şekilde daha güzel gözüküyor. Ama hani Elementor'la da daha hızlı, daha işte ne bileyim hiç şeyle uğraşmadan buraları kendiniz doldurup resminizi illa hani orada hikaye oluşturmanıza gerek kalmadan zaman çizelgesine bunu şablon olarak ekleyip burada yazıları değiştirirsiniz. Kendiniz hani kısaca hızlıca bir şey oluşturabilirsiniz. Size kalmış bir şey, hangisini seçmek isterseniz yani. Başka da gösterilecek bir şey yok aslında sayfada. Bunu güncelledik hikayemizi. Evet, şöyle bunu da kapatalım. Bu da güncellesin. Ben onu tabii ki düzelteceğim de sonra. Şöyle kalsın. Şimdi ben bunu tabii bir menü kısmında gösterelim arkadaşlar, değil mi? Menümüzde göstermemiz lazım hakkımızda kısmını. Normalde sayfamızda bakın bir ana menü vardı. Alt menüyü oluşturmamıştım. Alt menü kısmı boş. Şimdi bir alt menü oluşturacağım. Oraya da hakkımızda ve iletişim sayfasını ekleyeceğim. Görünüme geldiğim menüler kısmına geliyorum. Menülerde zaten bir tane menümüz var. Başka menü yoktu arkadaşlar. Yeni bir menü oluşturun diyor mesela. Oraya basın. Ona da alt menü diyeceğim. Seçeceğim. Alt kısım menüsü olarak çalışsın. Menü oluştur diyorum. Orada da hangi sayfalar istiyorsam onları göstereceğim. Tamamdır. Bir ana sayfayı alalım. Ondan sonra hakkımızı da aldım. Bir de iletişim alacağım. Yeterli. 3 tane olsun işte.
Dedim menüye kaydet dedim arkadaşlar. Şuradan bir bakalım direkt olarak aşağı kısma gelmiş mi? Tema özelliklerinde var zaten bu arkadaşlar. Bakın ana sayfa hakkımızda iletişim. Tema özelliklerinde geldi zaten. Hakkımızda kısmına basalım. Bakın bu şekilde zaman çizelgemiz geldi. Bu da Elementor'un Elementor uzantısıyla yapılan kısım. Bu shortcode'la oluşturduğumuz zaman çizelgesi, diğeri de Elementor'la. Sayfayı tabi düzeltin arkadaşlar. Bunu hakkımızda diye yazarsın. Eklenti bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani basit bir eklenti, faydalı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Projeleriniz varsa ya da sitenizin tanıtımı ile ilgili işte bir çizelgesi, hikaye çizelgesi olması bence güzel bir şey olur. Misafirler, ziyaretçiler oradan da dediğim gibi sayfanızın gelişimini, projenizin gelişimini görebilirler. Bu şekilde diyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kullanmak isteyenlere de tavsiye ederim. Neden olmasın? Ücretsiz versiyonunda bayağı güzel de çalışıyor tabii ki. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen bir beğeni atın. Yorum yazarsanız da çok sevinirim. Eğer abone de değilseniz de lütfen abone olun arkadaşlar. Destek olmanız açısından desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.